Merhaba, Takı Tasarım Schmuck Design und Herstellung YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ahu Tavur, 40 yaşındayım, Almanya'da yaşıyorum. Boş zamanlarımda boncuk işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Burada takı kursuna gitme gibi bir şansım olmadığı için farklı teknikleri internet ortamında veyahut farklı dergilerden öğrendim. Bunları öğrendikçe, uyguladıkça kendi yorumumu eklemeye başladım zamanla ve böylelikle kendi tasarımlarım çıkmaya başladı. Çevremden de olumlu tepkiler almaya başlayınca ben de bunların yapım videolarını sizlerle paylaşmaya karar verdim. Tabii daha öncesinden verilmiş sözlerim var. Bilindik klasik takı modelleriyle ilgili. Bunların da videolarını zamanla paylaşmayı arzu ediyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Bugün size yüzüğün yapımını göstermek istiyorum. Bu yüzüğün yapımı için kullandığım malzemeleri sayıyorum şimdi size. 0.11'lik düzgün kesimli kum boncuk, 3 numara yuvarlak kesimli kristal. Ben şu 0.15'lik Fireline ipini kullanıyorum ama Türkiye'de pek fazla bulunmuyor. Siz arzu ederseniz bisina veya kopmayan iple de çalışabilirsiniz bu modeli. Bir tane de boncuk iğnesi gerekiyor. 4 kum alarak ipime çift düğüm atıyorum. Şu şekilde. İlk olarak bir kumdan boş olarak geçiyoruz. 3 kum alıp ipin çıktığı kum boncuğun tersinden iğneyi geçiriyoruz. İki kum boncuktan boş olarak geçiyoruz. Şöyle şu şekli aldı bakın. Tekrar 3 kum alıp yine aynı şekilde ipin çıktığı kumun tersinden geçiyoruz. Tekrar 2 kumdan boş geçiyoruz. Ve şu şekli aldı. Bakın. Bir kristal alıp ipin çıktığı kum boncuğun tam karşısındaki kum boncuktan iğnemizi geçiriyoruz. Şimdi tap çekmeden bir kristal daha alıyoruz. Ve şu karşı tepedeki kum boncuktan geçiyoruz ve ipi çekiyoruz. Böylelikle iki kristalimiz, iki sıramız oluşmuş oluyor. Şimdi bir kere boş olarak şu iki kristalin ve aralarındaki kum boncuktan geçiyorum ki sabitlik kazansın. Şimdi kristaller bize bakacak şekilde tutmamız gerekiyor. Şu üstten bakınca 3 kum ve kristal bir dörtlüyü oluşturuyor. Bu kristalin yanındaki sol kumdan geçip 3 kum alıyoruz.
kum boncuğun gerisinden tekrar geçiyoruz. Sol yüzü oldu yeni sıramızın. Şimdi boş olarak bir yanındaki kum boncuktan geçiyoruz. 2 kum alıyoruz şimdi. İki kumdan geçiyoruz. İkinci yüzey de oluştu bu şekilde. Şimdi bu sağ taraftaki kumdan boş olarak geçiyoruz. 2 kum alıyoruz. Ve bakın şöyle ipin çıktığı boncuğa konsantre olun. Şu son 2 kumdan geçiyoruz. Böylelikle 3. yüzde oluşmuş oldu sağ taraf. Ve bize bakan üstteki kum boncuktan çıkıyoruz. Bir kristal alıp tam karşı taraftaki, karşı yüzdeki kristalin sol tarafındaki kumdan geçip kumdan ve kristalin içinden geçiyoruz. Şimdi 3. sıramızda oluşmuş oldu. İpi tekrar yukarı yürütüyoruz. Bu defa kristalin sağ tarafından başlıyoruz. Kristalin sağındaki kum boncuktan boş olarak geçiyoruz. 3 kum alıyoruz. Kum boncuğun gerisinden geçiyoruz. Bir yanındaki kum boncuktan boş olarak geçiyoruz. 2 kum alıyoruz ve son 2 kumdan geçiyoruz. Arka yüzde oluştu. Kristalin sol tarafındaki kumdan geçiyoruz. İki kum alıyoruz ve son 2 kumun içerisinden geçiyoruz. Ve bize bakan şu sol yandaki kum boncuktan çıkıyoruz. Bir kristal alıyoruz ve tam karşısındaki kristalin sağ tarafındaki kum boncuğun ve kristalin içinden geçiyoruz. 4. sıramızda oluşmuş oldu. Şimdi tekrar ipi yukarı yürütüyorum. Dördüncü sıra için tekrar şimdi sol tarafından başlıyoruz. Sol tarafındaki kumdan boş geçiyoruz. 3 kum alıp kum boncuğun tersinden geçiyoruz. Yani aklınızda tutmanız gereken sayılar 3, 2, 2, 1. Bakın ilk 3'ü oluşturdum. Şimdi 2 kere 2 çalışacağım. 1, 2. Şu son 2 kumdan geçiyorum. Yanındaki kumdan boş geçiyorum. 2 kum alıyorum yine. Ve son 2 kumun içinden geçiyorum.
bize bakan şu sağ taraftaki kumdan geçiyorum. Kristal alıyorum ve tam bu ipin çıktığı kum boncuğun karşısındaki kum boncuk ve bir alt sıradaki kristalin içinden geçiyorum. Umarım şimdi anlaşılmıştır. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 kristalimizi yerleştirmiş olduk. 8'de tamamlayacağız bu sırayı. Bakın şimdi ben ilk sırayı oluşturdum. 8 kristal yerleştirmiş oldum. Şimdi bu ilk sırayı oluşturmuş olduk. 8 kristalimiz var ilk yüzeyde. İpi yürütüyoruz şimdi. Yan tarafına doğru ipi yürütüyoruz. İpi tekrar şu boncuktan geçirip rav tekniğine başlayacağım. 1, 2, 3. İpin çıktığı kum boncuğun gerisinden geçiyorum. Bir yanındakinin içinden geçiyorum. 2 tane kum alıp şu 2 kumun içinden geçiyorum. Tekrar bir yanından boş geçip 2 kum alıp son 2 kumun içinden geçiyorum. Aynı şeyi sıra sonuna kadar yapacağım. Şimdi ipi 2 boncuktan boş olarak geçiriyorum ve bir sıra daha rav tekniği uyguluyorum. Yine deminki gibi aynı şekilde. 1, 2, 3 kum olarak ipin çıktığı kumun gerisinden geçiyorum. Yani yeni sıraya başlarken 3, yanlarını oluştururken 2'şer kum alarak devam ediliyor. 1, 2, bir yanındaki kumdan boş geçiyoruz. 1, 2.
İkinci sırayı bitirdim. Şimdi ipi şu baştaki kumdan yine boş geçiriyorum. Ve şu şekilde tutarak, bakın şöyle kanal oluşturmuş oldum ikinci sırası için. Kristalleri yerleştireceğim arada. Bu şekilde tutuyorum ve bir kristal alarak şu kum boncuğun içinden geçiyorum. Yeniden bir kristal alıyorum. Bu sefer karşı taraftaki sıradaki boş kumdan geçiyorum. Tekrar kristal alıp bu taraftaki kumdan geçiyorum. İpi çok fazla çekmeyin, yoksa model tam düzgün oturmayabilir. Biraz gevşek dursun. Şimdi tekrar kristal aldım ve bu kumdan geçiyorum. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. İp buradan çıkıyor. Kristali aldım. Yine karşıki sıradaki kumdan geçiyorum. Şimdi bunun yapımında ben bilerek zıt renkte bir ip kullandım ki siz hani aşamaları daha rahat görebilirsiniz diye. Son bir kristal var. Evet. Onu da şöyle, bakın şöyle tutunca şurada yürütüyorsunuz kum boncukların içinden. Şimdi kristalli kısmı bitti. Yüzüğün alt tarafını oluşturacağım. Bunda istediğiniz tekniği uygulayabilirsiniz aslında. Bakın ben burada 3 çeşit kullandım. Yani 3 çeşit yaptım. Bunu dokuma tekniğiyle yaptım. Açıkçası benim en hoşuma giden, en muntazam bulduğum teknik bu. Bu herringbone. Şunu da peyote tekniğiyle yaptım. Şimdi bakın şöyle ipi alta doğru yürüttüm. Şu ilk iki boşta duran kumdan geçiyorum. Kum boncuklardan geçiyorum. 2 boncuk alarak alt sıradaki 2 kum boncuğun içerisinden geçiyorum. Tekrar son almış olduğum 2 kum boncuğun arasından geçip dokuma tekniği için 2 kum alıp bir alt sıradaki 2 kumun içerisinden geçip tekrar son aldığımız 2 kumun içinden geçiyoruz. Tekrar 2 kum alıyoruz. Son aldığımız 2 kumun içinden geçiyoruz. Şimdi bitimini göstereceğim size. Şimdi bu şekilde tutuyoruz. Benim ipim bu taraftan çıktı. Sizinki sağdan çıkıyorsa siz bu taraftan gireceksiniz. Sağdan alacaksınız o zaman. Şu şekilde boş olarak geçiyorum ve birleştiriyorum.
Tekrar şu ikinci kez geçiyorum aynı boncukların arasından ve bence tekrar şu bütün halkayı oluşturan boncukların içinden bir daha geçmenizi tavsiye ederim. Hani kopma riski azalmış olur. Şimdi ben bu şekilde hani sabitlemek için tekrar hepsinin içinden geçiyorum. Tamam, yüzüğümüzü bitirmiş olduk. Şimdi ipi keseceğim. Yani herhangi bir yerine sabitleyip ipin ucunu çift düğüm atarak son olarak boncukların aralarından ipi dolaştırarak yüzüğümüzü bitirdik. Çok da şık bir şey oldu bana göre. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Sorularınız olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hoşça kalın.